Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son yılların en gözde tatlılarından olan latte pastayı evde hazırlayacağız. Olabildiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Detayları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hemen işimize pandispanyamızı hazırlamakla başlayalım. Bunun için toplamda 6 adet orta boy oda sıcaklığında bekletilmiş yumurtanın sarısını ve beyazını birbirinden ayıralım. Beyaz olan kısmına sarısından kesinlikle bir damla bile düşmemesine dikkat edelim ve kullandığımız kaselerin içerisinde kesinlikle bir damla bile su olmamalı. Yani içerisini öncelikle güzelce kurulayalım, ardından kullanmaya başlayalım. Yumurta beyazlarını köpürünceye kadar çırptıktan sonra toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı toz şekerin yarısını azar azar ekleyerek çırpmaya devam edelim. Zaten hızlı devirde çırpıyordu. Ben de biraz videoyu hızlandırınca çok hızlı gibi görünebilir ama izlerken sıkılmayasınız diye olabildiğince kısa bir şekilde editlemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi artık hazır oldu. Kesinlikle dökülmeyecek kıvama geldi. Hemen bir kenara aldım. Şimdi geçelim yumurta sarılarını çırpmaya. Önce çırpmaya başlayalım. Ardından üzerine azar azar geriye kalan şekerin tamamını ilave edelim. Yumurta ve şeker hafiften beyazlamaya başladığında 3'te 1 su bardağı kadar, yani yine 200 mililitrelik su bardağı ile 3'te 1 su bardağı kadar kaynar su alalım ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar granül kahve ilavesi yapıp güzelce karıştırdıktan sonra azar azar yumurta sarısı ve şekerin üzerine ilave edip çırpmaya devam edelim. Stand mikserle yapmayacaksanız el mikseriyle de o aşamada sürekli çırpıyor olmaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ortalama 4-5 dakika kadar çırptıktan sonra yumurta sarıları da gördüğünüz gibi tamamen kremamsı bir kıvam aldı. Şimdi tekrardan yumurta beyazlarını alalım ve mikserde çırpmaya başlayalım. En düşük devrinde, en yavaş ayarda azar azar diğer malzemeyi, yani yumurta sarılı karışımı üzerine ilave ederek çırpıyoruz. Eğer mikseriniz normal el mikseri ise ve düşük ayarda karıştırmıyorsa mutlaka bu aşamada el çırpıcısı veya spatula kullanmayı ihmal etmeyiniz. Onlar karıştıktan sonra hemen hızlıca 1 su bardağı kadar un alalım. 1 paket toz vanilin, 1 paket kabartma tozu ve yarım su bardağı kadar nişasta. Mısır nişastası kullanıyorum genellikle her zaman. Tamamını elekten geçirelim ve toz karışımımızı bu şekilde hazır edelim. Baştan hazırlayıp yanınıza da alabilirsiniz. Bir taraftan çırpmaya devam ederken üzerine azar azar toz karışımı ekleyelim. Bu aşamada yine videoyu hızlandırdığım için hızlı karışıyor gibi görünebilir ama kesinlikle böyle değil. En düşük ayarda yavaş yavaş karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyelim ki kabarıklığını indirmeyelim. Veya hep böyle saat yönünde spatula ile karıştırarak da malzemeleri birbirine yedirebilirsiniz. Son aşamada gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. Hemen çember bir kalıba aktardım. Yuvarlak kalıp veya borcam da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazır olduktan sonra şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişmeye gönderelim. İlk 25 dakika kesinlikle fırının kapağını açmıyorum. Ardından 1 saate yakın ortalama 45-50 dakika boyunca fırında düşük ayarda uzun süre pandispanyamı pişireceğim. Ben genellikle hiçbir aşamada tamamen pişinceye kadar fırının kapağını açmamayı öneririm. Kendim de o şekilde yapıyorum. Diğer taraftan artık kremayı hazırlamaya başladım. 3,5 su bardağı, yine 200 mililitreye baz alarak söylüyorum. 3,5 su bardağı kadar sütü uygun bir tencereye aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 4 dolu yemek kaşığı mısır nişastası, 2 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. Bir adet de yumurta sarısı ilavesi yapalım ve çırpıcı ile güzelce çırpalım. Malzemeler tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcıyla çırpmaya devam edelim. Ardından orta ateşte ocağımızı açıp pişirmeye başlayalım.
Kıvam almaya başladığında çırpıcıyı çıkardım ve kaşıkla devam ettim. Bu şekilde en az 3-4 dakika boyunca kısık ateşte güzelce pişirdim ki kesinlikle unun tadı, kokusu gelmesin. Kremada püf nokta budur. Ne kadar güzel kısık ateşte uzun süre karıştırarak pişirirseniz kremanız o kadar güzel olur. Hemen üzerine dolu dolu gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı, ortalama 70 gram kadar tuzsuz tereyağı ekledim ve karıştırıyorum. Bu aşamada bir pakette vanilin ilave edelim. Elimde yoktu. Bakkala gitmeye de üşendim açıkçası ama sizler ilave edebilirsiniz. Şöyle içerisinde tereyağı eriyip malzemeler birbirine güzelce karışıncaya kadar karıştırdım. Ardından tencerenin kapağını kapattım. Poşetle de örtebilirsiniz. Tamamen soğuması için bir kenara bıraktım ve hemen pandispanyayı fırından çıkartmadan önce hemen böyle bir kürdan testi uygulayalım. İçerisi ortası güzel pişmiş mi diye. Eğer iyi pişmezse ortası daha sonra çökme meydana gelebilir. O yüzden güzel pişirmeyi ihmal etmeyelim. Bu şekilde bir telin üzerine ters çevirelim sıcak haliyle çökmesin diye. Önce kalıbı, ardından ise yağlı fırın kağıdını yavaşça çıkartalım. Bu arada bu tarifi sadece latte pasta için değil, tüm tariflerinizde kullanabilirsiniz. Yani bu pandispanyayı her türlü pasta tarifinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sadece kahve ilave etmeyeceksiniz. Kahvenin yerine normal sıcak su ilave edip devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabarıklığı çok güzel, mükemmel oldu. Mutlaka eğer zamanınız varsa bir gün öncesinden pandispanyanızı da kremanızı da hazırlayın. Ertesi gün işinize devam edin. Özellikle pandispanyayı bir gün öncesinden hazırlarsanız çok daha güzel olur. Krema için gördüğünüz gibi soğumuş olan kremayı çırpıcının içerisine aldım. Üzerine 200 ml kadar soğuk kutu krema ilavesi yaptım. Diğer taraftan 1 yemek kaşığı kadar granül kahve, 2 yemek kaşığı kadar kaynar suyun içerisinde çözündürdükten sonra üzerlerine ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Ortalama 4-5 dakika bu şekilde güzelce çırpalım. Ve kremamız da artık hazır oldu. Son kıvamını da zaten mikserin ucundan görüyorsunuz. Bu şekilde olması lazım. En az yarım saat kadar buzlukta bekletelim. Eğer zamanınız varsa aynı dediğim gibi pandispanyayı da kremayı da mutlaka bir gün öncesinden hazırlayın. Ben ortalama 40 dakika kadar dinlendirdim. Hemen peşinden kesmeye başladım bile. Ortası tamamen soğumamıştı bile ama yine de buna rağmen kesebildim. Sonucun böyle olacağını, çok kesilmeyeceğini, yani beni biraz yoracağını bile bile kestim. Çünkü pek zamanım yoktu. Açıkçası bir video için 2 gün zamanımı harcamak birazcık benim için yorucu olabiliyor. Bu şekilde 3'e kestikten sonra pandispanyayı hemen hızlıca krema torbasının içerisine aldım. Krema torbası şart değil. Normal kaşıkla da üzerine yayabilirsiniz. Ben sadece benim için kolaylık olsun diye bu şekilde hazırladım. Önce pandispanyalardan bir tanesini, yani kestiğim pandispanyadan bir tanesini uygun bir tepsiye aldım. Üzerine tekrardan kelepçeli kalıbı yerleştirdim. Bu arada kelepçeli kalıp kullanmak zorunlu değil. Yani illaki böyle bir kalıp var, yani olması gerekli diye bir şey yok. Normal borcamda da yapabilirsiniz. 3'e kesmezsiniz, 2'ye kesersiniz ama sonuç olarak lezzeti yine de aynı olur. Birinci kata kremayı sıktım. Her tarafına güzelce yaydım. İkinci katı üzerine yerleştirdim. Birinci katta süt sıkmayı unutmuştum. Yumuşak olması için mutlaka sıkalım. İkinci kata sıktıktan sonra hemen geriye kalan kremanın tamamını üzerine gezdirdim. Yine bu şekilde spatula ile üzerini düzleştirdikten sonra üçüncü katı yerleştiriyorum. Unutmayın, her zaman pandispanyanın en alt kısmını pastanın üst kısmına gelecek şekilde ayarlamalıyız ki üzeri düzgün ve güzel görünsün. Elimizle böyle güzelce yerleştirdikten sonra hemen tekrardan süt ile birazcık ıslatalım ve geçelim üzerinin ganajını hazırlamaya. Bunun için 200 ml kadar kutu kremayı önce kaynama derecesine gelinceye kadar ısıtalım ama kaynatmayalım, unutmayın. Ardından üzerine 200 gram kadar beyaz çikolata ilavesi yapalım. Ocağı kapatalım ve sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyelim.
Ortalama 3-4 dakika kadar bu şekilde karıştırdıktan sonra istediğiniz akıcı güzel kıvamını almaya başlayacaktır. Hemen hiç bekletmeden kaynar haliyle pastamızın üzerine gezdirelim. Üzerine ganajını gezdirdikten sonra 2-3 dakika kadar dinlendirip ardından hemen bitter veya sütlü çikolata ile üzerini süsleyelim. Normal çikolatayı eritip o şekilde de süsleyebilirsiniz ama bu tip çikolatalar gerçekten hayat kurtarır. Hem çok pratik hem de hiç bulaşık çıkarmadan üzerini süsleme işlemini kolayca yapabiliyorsunuz. Öncelikle ben sıcak suyun içerisine atıyorum. Tamamen erittikten sonra isterseniz mikrodalgada da eritebilirsiniz veya benim gibi sıcak suyun içerisine atın. Tamamen eridikten sonra ucundan küçük bir kısmını açıyorum. Yani makasla açıyorum. Kesiyorum yani. Küçücük kestikten sonra bu şekilde üzerine sıkarak işime devam ediyorum. Gerçekten çok çok pratik oluyor. Ardından bir bambu çubukla böyle üzerini güzelce şekillendirelim. Böyle şekillendirmek zorunda değilsiniz. Gelişi güzel bir şekilde de yapabilirsiniz. Genellikle öyle yapılıyor. Ama ben güzel görünmesi için böyle yapmayı tercih ederim. Pastamızı tamamen hazır ettikten sonra en az 4-5 saat kadar buzdolabının soğutucu kısmında dinlendirip üzerindeki ganajın tamamen soğumasını bekleyelim. Ardından bir bıçak yardımıyla kare dilimler şeklinde güzelce dilimleyelim. Eğer ben orijinal lezzeti ve görüntüyü yakalamak istiyorum derseniz bu işlemi mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir tane dilimlerden alalım ve kenarlarını fındık veya fıstık kırıkları ile bulayalım. Fıstık kullanırsanız daha da iyi olur. Ben sanırım fındık kullandım. Tam hatırlamıyorum ama açıklama kısmına yazarım. Bir ay falan önceydi sanırım videoyu hazırladığımda. Şu an unutmuşum maalesef. Şöyle kenarlarını yani dört kenarını da güzelce buladıktan sonra artık neredeyse hazır olmuş. Bu şekilde dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir tat. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Bu arada videomu nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediniz bilmiyorum ama bilsem çok iyi olur. Çünkü farklı farklı şehirlerden, ülkelerden izleniyor olmak beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Şimdiden hepinize değerli yorum ve beğenileriniz için ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Pastamızın sunumu da bu şekilde oldu. Ben gerçekten hem lezzetini hem görüntüsünü çok beğendim. Tadan herkes mükemmel olmuş, tam dengeli, şekeri, lezzeti çok güzel dedi. Sizler de mutlaka deneyin derim. Ve son olarak bir bıçakla kesip nasıl yumuşacık ve güzel olduğunu da sizlere göstermek istiyorum. Bu arada videomu kanalıma abone olmadan izleyenlerdenseniz eğer kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirimleri de tüm olacak şekilde açarsanız eğer yepyeni videolu tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.